Öyle bir medeniyet düşünün ki, demircisinde bir eksik olmasın. Askeri ünitelerinde bariz bir eksik olmasın. Kastettiğim medeniyet Portekiz medeniyeti. Bariz eksiklik dediğim genel bir kabul değil, şahsi kanaatlerimdir. Oynayacağım medeniyet Portekiz. Harita ise Kıztak. Rakibimin medeniyet tercihi Hun. Karanlık çağı bir low el oyuncusu ne kadar oynayabilirse oynuyorum. Feodal çağ geçtikten sonra ekonomi yükseltmelerini peşin peşin alıyorum. Üssümün açık kalan kısımlarını kapatmaya devam ediyorum. Kale çağına geçmek için demirci ve market inşa ediyorum. Kale çağına tıklıyorum ve her iki göl içinde alev kadırgası inşa ediyorum. İnşa ettiğim alev kadırgasıyla rakibimin kadırgası denk geliyor. Rakibim yukarıdaki göle rıhtım inşa etmedi. Aşağı göl için kadırga bassa da yeterli olmadı. Sonuç olarak balıkçı gemilerini ve rıhtımlarını kaybetti ve bir daha göller için savaşmadı. Sonunda birkaç askeri birim basıyorum. 5 tane hafif süvari ile bir tane köylü alabiliyorum. Gelik almak için yolladığım keşişi şövalyeyi dönüştürmek için kullanıyorum. Şövalyeyi dönüştürüyor ve okçu süvarilere saldırıyorum. Burada şöyle bir problem var. Ben bunlara odaklanmışken rakip üstüme girmiş. Kalelik taşım olduğu için defansif bir kale inşa ediyorum. Birikmiş akıncı ve hafif süvarilerle rakip orduyu temizlemeye çalışıyorum. Uzun bir süre sonra göllerin kontrolünün bende olduğunu hatırlıyorum ve birkaç balıkçı gemisi inşa ediyorum. Rakibim üssümün hemen önüne kale inşa etmekte. Üssümdeki kapatmak istediğim kısımları bir türlü kapatamıyorum. Fare tekerleği hareketini boştaki askere git şeklinde ayarlamam ve çit kapısını döndürmek için kontrol tuşuna basamamam sonucu boştaki askeri birimlere gidip duruyor. İmparatorluk çağı için gerekli olan kaynakların yeterli olduğunu görünce imparatorluk çağı yükseltmesine tıklıyorum. Organ toplarıyla kendi evimi vurmaya çalışıyorum. Okçu süvariler için kuşatma atölyesinden mancınık inşa ediyorum. Üssümün arka kısmına bir şehir merkezi daha inşa ediyorum. Üssümün önündeki kaleden kurtulmak istediğim için katapult basıyorum. Rakibim ordusuyla binalara vurmaya devam ediyor. Katapult nihayet rakibin kalesine vurmaya başladı. Koçbaşı ünitesiyle binalarıma saldırı devam ediyor. Rakibim katapultu imha etmeyi başardı. Ancak kalesini kaybetmekten kurtulamadı. Rakibimin üstüne gizlice askeri binalar atmak için yolladığım köylünün yanlış yoldan gittiğini fark ediyorum. Hala köylü sayımı artırmıyor ve askeri olarak çok birikemiyorum. Rakibimin imparatorluk çağına geç kaldığını fark ediyorum. Rakibe dair konu açılmışken. Daha erken imparatorluk çağına geçse ve katapult kullansa oyunu bitirebilirdi. Ordusuyla üssümün arka kısımlarına ilerlese, kale ve şehir merkezinin menzilleri içerisinde köylülerime saldırmaya devam etse gene oyunu bitirebilirdi. Bu noktada şunu da ifade etmek istiyorum ki, benim oynayışımda eleştiriye fazlasıyla açık. Bir tane örnek vermek gerekirse, hala Feitoria inşa etmedim. Oyuna geri dönecek olursak, ben de Koçbaşı ünitesi ve birkaç askeri birimle rakip binaları temizlemeye çalışıyorum. Ki yarıda kesildi. Köylü sayımda ciddi bir problem var. Balıkçı gemileri dahil 50 kişi. Feitoria olsa neyse, o da yok. Rakibim imparatorluk çağına ulaştı. Sonunda köylü basmak ve şehir merkezi sayısını artırmak aklıma geliyor. Rastgele bir şekilde demirci yükseltmelerini alıyorum. Rakibimin üstüne inşa ettiğim askeri binalardan asker basmaya devam ediyorum. Okçuluk binası da inşa ediyorum. Sonunda adaya maden kampı inşa ediyorum. Rakibimin üstüne milis ve okçu hattı ünitelerini basıyor ve yükseltmelerini alıyorum. Rakibimin üstüne bakarken az sayıdaki askeri ünitelerimi de kaybettim. Rakibim nihayet katapultla kaleme vurmaya başladı. Katapult imha edildi. Rakibim kale altında savaşırken süvari sayısı ciddi şekilde azalıyor. Rakibimin üstündeki askeri varlığım kendi üssümden daha fazla. Rakibimin ordusunu kendi üstüne çekip üstünü temizlememesi beni şaşırtıyor. Ben de askeri ünite basmaya devam ederek rahat rahat köylüleri öldürüyorum. Hala Feitoria inşa etmedim ve köylü sayım 60'ı aşmadı. Rakibim tek kaleme katapultla vurmaya başlayınca arkaya defansif bir kale atıyorum. Oynadığım medeniyetin Portekiz olduğunu ve Feitoria binasını inşa edebileceğim çok geç de olsa aklıma geliyor. Mancınıkla kendi akıncımı öldürüyorum. Rakibimin üstüne asker basmaya devam ediyorum. Rakibimin kendi üstünü temizlememesi çok fazla köylü kaybına sebep oldu. Rakibimin çok fazla köylü kaybetmesi sebebiyle ekonomisi ciddi şekilde bozuluyor. Bu sebeple teslim oluyor. Fazlasıyla gaza gelerek oynadığım medeniyetle ilk maçı kazandım.
Heyecanımı hiç kaybetmeden 2 el daha oynadım. Ve ikisini de kaybettim. Heyecan falan kalmadı. Bu medeniyetle bir daha asla.